Coğrafyası ve konumu sebebiyle Akdeniz'de büyük yüzen bir kaleyi anlatacağız. Ama biz bugün konuşacağımız adanın turistik noktalarından veya 1500-1900'ler arasındaki hakimiyet mücadelelerinden bahsetmeyeceğiz. 1974'te kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği barış harekatından sonra ortaya çıkan ve 2025'in ortalarına geldiğimiz bu günlerde yeniden ısınma noktasına gelen Kıbrıs meselesindeki güney tarafı, yani Güney Kıbrıs Rum yönetimini ele alacağız. Ordu yapısından bahsedeceğiz. Hangi ekipmanları kullanıyor? 1974'ten günümüze adanın güneyinde neler değişti? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa Birliği neden buraya özel ilgi gösteriyor? Tüm bunlar ve bağlantılı soruların cevaplarını arayacağız. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ordusunu anlatacağım. İçeriye geçmeden önce sizlerden minik bir ricam var. GZT'ye özgü tüm özel işlerimizde saatler süren araştırmalar yapıyoruz. Ben ve bu videoyu hazırlayan tüm ekip arkadaşlarım uzun vakitler alan bir süreçle ilgileniyoruz. Kanalımıza katılarak ve abone olarak bizleri çok mutlu edersiniz. Ben Sinan Bakioğlu. Tetik emniyetini sağladıysanız başlıyoruz. Ordunun durumuyla başlayalım. Milli Muhafız Ordusu olarak adlandırılıyor. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşuyor. Ayrıca Yunanistan'la yapılan ittifak anlaşması sebebiyle adada Yunan askeri de konuşlandırılıyor. Yaklaşık olarak 1000 askerin olduğu tahmin ediliyor. Ülkede zorunlu askerlik uygulaması var. 2011'de bu süre 24 ayken günümüzde 14 aya düşürüldü. Ayrıca 2008'e kadar sadece Rumlar için geçerliyken bu tarihten itibaren Rum cemaatine mensup olan Ermeniler, Maruniler ve Latinler için de zorunlu hale getirildi. 2023 verilerine göre 12.000 ile 15.000 arasında aktif personeli var. Rezerv askerlerle birlikte toplam asker sayısı yaklaşık olarak 75.000'e ulaşıyor. Burada bir detay vermek istiyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimi terhis olan askerinin silahını elinden almayıp kendisine savaş alanında kullanılabilmesi için zimmetliyor. Tabii bu silahları açıktan taşımak, izinsiz ateşlemek ve satmak gibi kullanıcı alışkanlıkları yasak. Bu her Güney Kıbrıslı'nın evinde günü gelince kullanılmak üzere silahların olduğu anlamına geliyor. 2016'dan itibaren yarı profesyonelleşme tercih edildi. Bu sebepten ötürü önce 24 aydan 14'e düşürüldü, sonra 3000 kadrolu asker temin edildi. Finlandiya, Yunanistan ve Avusturya ile beraber Avrupa Birliği üyesi olup zorunlu askerlik uygulayan yönetimlerden. 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılasının %1.8'ini savunmaya harcadı. 2022, 2021, 2020 yıllarında da bu oran aynen korundu. Ancak 2019'da bu oran %1.6 olarak gerçekleşti. 1987'den itibaren uygulanan Amerikan silah ambargosu da 2022'de kaldırıldı. Ancak her yıl durum değerlendirmesi yapılacağı şerh düşüldü. Mevcut yönetimin lideri Christodoulides bu yenileme sürecini her yıl yapmak yerine 3 yılda bir olmasını istiyor. Çünkü yönetimin kurulmasından sonra Sovyet etkisinin yüksek olduğu ülkelerden silah alımı yapıldı. Hatta Brezilya üretimi ürünler bile alındı. 1982'de 15 adet EE-3 Jararaca zırhlı keşif aracı ve 126 adet EE-9 Cascavel zırhlı savaş aracını örnek olarak gösterebiliriz. 2004'te Avrupa Birliği üyesi yapıldı. Bu dönemden sonra da silah alımlarını hızlandırdılar. Çünkü 2005 ve 2006'da yaşanan helikopter kazalarından sonra ordudaki ekipmanların eskimiş olduğu ve bakımlarını dahi yapacak durumun olmadığı anlaşıldı. 2017'de Umman tarafından açık deniz devriye gemisi hediye edildi. Bu gemi modernizasyon kapsamına alındı ve üzerine geniş helikopter pisti eklendi. Yürüttükleri A626 Alajde destek gemisine uyumlu hale getirildi. Ayrıca 4 adet SA-342L Gazel gözlemci anti-tank mühimmatı atabilen helikopter de Fransa'dan alındı. 2018'de Rafael firmasından İsrail üretimi Sa'ar 62 açık deniz devriye gemisi alımı yapıldı. Üretim İsrail'in Hayfa limanındaki tersanede yapıldı. 24 adet Nora B-52 obüsler de envantere katıldı. Bu ürünler Sırp menşeili. Özellikle 2020'den itibaren silah ve askeri sistem alımı hız kazandı. 240 milyon euroluk bir paket alım yapıldı. Bunun içinde Fransız Mistral omuzdan fırlatılan hava savunma füzesi, Exocet anti-gemi füzesi ve kısa orta menzilli karadan havaya fırlatılabilen savunma sistemi var. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra adada ortaya çıkan yeni mevcut durumdan da sonra Güney Kıbrıs yönetimi dünyanın farklı ülkelerinden asker ekipman temini yoluna gitti. Örneğin 1987'de T-34'lerin yerine 15 adet AMX-30B2 ana muharebe tankı satın alındı. Yine Fransa'dan 6 adet SA-342L Gazel anti-tank helikopteri de temin edildi. Ordunun güncel olarak kullandığı ekipmanlarla devam edelim. Tabanca olarak Belçika üretimi HK, USB ve
ve FN57'lar kullanılıyor. Hafif makineli tüfek olarak tekrar Belçika menşeili FN üretimi olan P90'lar yer alıyor. Piyade tüfeklerinde ise havuz oldukça geniş. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan G3'ler, Rus üretimi AK-74M, eski Çekoslovakya üretimi VZ.58, Amerikan üretimi M16A2, M5, FN Scar-L, Scar-H ve İsrail üretimi IWE Tavor X95'ler Güney Kıbrıs yönetiminde görevli askerlerin elinde. Bu liste tüm kuvvetleri için geçerli. Kara kuvvetlerin özgü ekipmanlara geçelim. Ana muharebe tankı olarak Rus üretimi T-80'ler ve Fransız üretimi AMX-30'lar kullanılıyor. Personel muharebe aracı olaraksa Rus üretimi BMP-3'ler hizmette. Zırhlı keşif ve personel taşıma amacıyla EE-9 Cascavel ve EE-3 Jararaca tercih edildi. Bunların ikisi de Brezilya üretimidir. Zırhlı personel taşıyıcı olaraksa Elvo Leonidas, VAB serisi ve EE-11 Ururutu kayıtlı. Bunlar sırasıyla Yunanistan, Fransa ve Brezilya menşeili. Top ve obüslere geçelim. Füze rampası konusunda eski Sovyet ve Rus dominasyonunu görüyoruz. M3 Plamen, M77 Oganj ve BM21 Grad kullanılıyor. İlk iki ekipman eski Yugoslavya üretimi iken sonuncusu ise Rus üretimi. Nora B-52, Zuzana, MKF-3, M-107, M-110A2'ler ise obüs gücünde yerini alıyor. M56, M1944BS3, M114 ve TRF'ler ise top olarak bulunuyor. Hava kuvvetlerine geçelim. Hava savunma konusunda yakın zamandaki satın alımlarla Batı, eski Sovyet dengesi gözetilmiş. İsrail üretimi Barak MX, Amerika-İtalya işbirliğiyle üretilen S-Pide ve Fransız üretimi Mistral füzeleri kullanılıyor. Ancak Sovyet ve Rus üretimi Buk M1, 9K-32 Strela 2 ve 9S-737M Ranzir M'lerde geçmiş mirastan bugüne kalanlar. Helikopter olarak Airbus H-145, Aerospatiale Gazelle, Augusta Westland 139 ve Bell 206'lar kullanılıyor. Bunlar sırasıyla Fransız-Alman, Fransız, İtalyan ve Amerikan üretimidir. İnsansız hava araçları konusunda ise İsrail'le yakın temas var. Aerostar ve IAI Searcher dronlar envanterde. Aynı şekilde İsrail'den karadan havaya ateşlenebilen füze sistemleri de satın alındı. Detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında aktaracağım. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Zeminden zemine ateşlenebilen MM-40 Exocet füzeler kullanılıyor. Toplam 3 adet ayrı bataryayla. Bunlar Fransız üretimi. Ayrıca 250 milyon dolarlık yeni modernizasyon programı da başlatıldı. Gemi olaraksa El Mumbrukah, Sa'ar 62 ve Radman 55'ler tercih ediliyor. Bunlar sırasıyla İngiliz, İsrail ve İspanya üretimi. Yönetimin askeri ve dış politika yaklaşımlarıyla devam edelim. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Orta Doğu'daki kriz ortamı vesilesiyle adanın liman ve havaalanlarından kalkan savaş uçakları ile gemiler sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üssü olduğu eleştirilerine maruz kalıyor. Bölgeden alınan uydu fotoğrafları ve yeni askeri üslerin inşa edilirken çekilmiş görüntüleri ele alındığında Güney Kıbrıs Rum yönetiminde artan askeri üsler göze çarpıyor. Andreas Papandreou hava üssü bu konuda oldukça önemli bir konumda. Almanya ve diğer müttefiklerin kullanımına açık. Ayrıca Amerika'ya ait Wasp uçak gemisi görev grubunda olan V-22 Osprey helikopterleri de adadan alınan uydu görüntülerinde teyit edilebiliyordu. Kasım 2024 tarihli internet aramalarında da bu durumu tespit edebilirsiniz. Ayrıca liman şehri Baf'taki askeri üste de yeni bir helikopter pisti inşa edilmişti. İngiltere'nin de adada 2 adet askeri üssü var. Bu üsler aynı zamanda İngiliz toprağı olarak kabul ediliyor. 2023'te İsrail'den Merkava tank eğitimi alındı. Buradan gelecekte bir sipariş ihtimali olabileceğini de anlıyoruz. Tabii Merkavalar Orta Doğu coğrafyası için üretildi. Ancak ekipman değişimiyle Kıbrıs coğrafyasına da uyumlandırılabilir. Aynı yıl İsrail tarafından kabul edilen bir Avrupa ülkesine Merkava satabiliriz açıklamasının ilk hedefi Polonya olarak düşünülse de Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle bir diğer alternatifin Güney Kıbrıs Rum yönetimi olduğu tahmin ediliyordu. Güney Kıbrıs yönetimi ve İsrail 2017'de imzalanan ortak bir bildirgenin parçası olarak son yıllarda askeri işbirliğini arttırdı ve ayrıca birkaç ortak askeri ve deniz tatbikatı gerçekleştirdi. 2022'de ada topraklarında ortak askeri tatbikatlar yapıldı. Ek olarak İsrail yapımı demir kubbe hava savunma sistemi Rum kesiminde konuşlandırıldı. 70 kilometre uzaklığa kadarki hedeflere vurabiliyor. Şu anki konumu itibariyle Türkiye'yi vurabilecek bir menzili yok. Ancak sınıra çok yakın bir yere konuşlandırılırsa sadece Antalya-Anamur hattına kadar uzanabiliyor. Ancak Lübnan, Suriye ve Filistin kıyıları bu sistemin menzilinde yer alıyor. Ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da kendi ülkelerinde 3 yıl içinde hava savunma sistemi konuşlandırmalarının tamamlanacağını belirtti. Kıbrıs adasından başlayıp Yunanistan anakarasına kadar devam edecek paralel bir hat üzerinde tam entegrasyon düşünülüyor. Yani Kıbrıs adası, Girit ve anakarı Yunanistan. Böyle bir durumda ise Türkiye'nin Batı ve Akdeniz kıyıları tehdit altına girebilir. İsrail'den sadece demir kubbe değil, aynı zamanda Barak MX hava savunma sistemi de satın alındı. Mevcut Rus yapımı Tor M1 ile Buk B1-2 sistemlerinin yerini alacak. Bu sistem 3 farklı füze tipi ateşleyebiliyor. 35, 70 ve 150 kilometre menzilli füzeler yerleştirilebiliyor. Bu durumdan
da olası bir konuşlandırmada 70 ile 150 kilometrelik füzeler Türkiye'ye ulaşabilir. Eski Amerika Dışişleri Bakanı ve Güney Kıbrıs'taki mütekabili Kombos, ilişkileri stratejik diyalog seviyesine çıkaracaklarını belirtmişti. Günümüzde de Güney Kıbrıslı öğrencilere Amerika tarafından hükümet bursuyla öğrencilik bursu tanımlanabiliyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Amerika'da OpenAI, Nvidia, Amazon, Google, Oracle, Microsoft yetkilileriyle görüştü. Amazon ve Nvidia Güney Kıbrıs'ta Ar-Ge merkezleri kurmayı değerlendiriyor. Yakın ilişkilere rağmen adanın güneyinde yaşayan vatandaşların tamamı Amerika ile yakın ilişkilere sıcak bakmıyor. Örneğin 2024 Kasım'da Larnaca şehrinde stratejik ortaklığın bitirilmesi için protestolar düzenlenmişti. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşından hemen sonra bölgeye gelen çok sayıda Amerikan donanma unsuru da bu tepkiyi ateşleyen durumlardan biriydi. Kıbrıs adasından görülebilecek şekilde konuşlanan Amerika uçak gemileri ve gemi görev grupları toplumu rahatsız etmişti. İkmal için Limassol limanına yanaşan WASP görev grubuna karşı protesto gösterileri düzenlendi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki muhalefet partileri de Gazze'de yaşanan insani trajedi ve İsrail-Amerika ile girilen sıkı yakınlaşmadan hoşnut değil. Aşırı sol tandanslı Akel Partisi de adadaki yabancı varlıklarının çok artması konusunda hükümete eleştiri yöneltmişti. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafı artık federasyon taleplerinden vazgeçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm platformlarda iki devletli çözüm vurgusu devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin asker sayısı ve ekipman durumu şu an yeni bir savaşı kaldırabilir mi sorusunun cevaplarını siz değerli izleyicilerimize bırakıyoruz. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetimi içindeki muhalefeti de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Güney için tam anlamıyla tek sesli bir yönetim durumu yok. Amerika'da adadaki varlığını artırıyor. Bu yüzden gelecekte adada resmi bir Amerikan üssü konusu da gündeme gelebilir. Avrupa Birliği ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki ittifak tüm hızıyla devam ediyor. 2004'ten itibaren verilen destek arttı. Özellikle videoda bahsettiğim kazaların ve tehditlerin artmasıyla adaya gönderilen silahların sayısı yükseldi. Ancak o günlerde Kıbrıs adasının çevresindeki Hizbullah ve Baas rejimi yönetimindeki Suriye ile Türkiye tehdidi sebebiyle dozajı yüksek desteklemelerden kaçınıldı. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Modern ordular ve çok daha fazla özel içerikten ilk olarak haberdar olmanız için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 1974'te kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği barış harekatından sonra ortaya çıkan ve 2025'in ortalarına geldiğimiz bu günlerde yeniden ısınma noktasına gelen Kıbrıs meselesindeki güney tarafı yani Güney Kıbrıs Rum yönetimini ele alacağız.